Premenstrüel sendrom nedir? PMS. Bu bizim tıp adıyla söylediğimiz şey. Ama sizin de daha çok adet öncesi gerginlik, adetlerde şişkinlik, böyle kendinizi rahatsız hissettiğiniz bir durum olarak tariflenir. Bunu daha çok yeni adete başlayan genç kızlarda daha çok görmekteyiz. Sebebine gelince yumurtalık, rahim ve beyinle ilgili hipofiz, hipotalamus düzeninin üzerindeki böyle uyum problemi ve beslenme bozuklukları, ergenin yaşadığı stresler, ergenin uykusuzluğu, okul yaşantısı, ekonomik sıkıntılar gibi birçok durum PMS'nin şiddetini aslında yani premenstrüel sendrom şiddetini arttırabiliyor. Bu tür durumlarda genellikle biz ne yapıyoruz? Tedavide ne öneriyoruz? Bu kişilerin önce semptomlarını konuşalım. Yani sende PMS var mı? PMS olan kişi adet başlamadan önce adetin geleceğini migren gibi baş ağrılarıyla yaşayabilir. Göğüslerinde hassasiyet, dokunamama olabilir. Yaygın karın ağrıları, bel ağrıları, şişkinlik olabilir. Hatta bu ağrılar o kadar şiddetli hale gelir ki adet günlerinde çalışamaz, okula gidemez hale gelir. Beraberinde bulantı, kusma, ishal, halsizlik, gerginlik, uykusuzluk, sinirlilik gibi başka psikolojik semptomlar da olabiliyor. Aslında birçok sebebi olmakla beraber daha çok vücutta östrojen dominansı dediğimiz durum oluyor. Östrojen vücutta biraz daha fazla olunca bu tür semptomlara neden olabiliyor. Ama sadece östrojen değil, ergenin ve o kişinin yaşadığı çevre koşulları, ekonomik kaygılar, beslenme alışkanlıkları, spor bu semptomları daha yoğun yaşamasına ya da daha az yaşamasına sebep oluyor. Böyle bir durumunuz varsa bu PMS demek. Bunlardan hepsi de olabilir, birkaç tanesi de olabilir. Genellikle adet öncesinde başlıyor. Adetle beraber semptomların şiddeti artıyor. Kişi ağrı kesici kullanıyor, rahatlayamıyor. Kişi sıcak uygulama yapıyor, rahatlayamıyor. Kişi acile gidiyor, iğne yaptırıyor. O iğnenin rahatlığı belki 1 saat, belki 2 saat. PMS vücutta yaygın ödem yapan, gerginlik yapan, sinir yapan bir durum. Bu kişileri rahatlatan şeylerin başında da daha çok spor ve sağlıklı beslenme. Ergenler biliyorsunuz ki ne yazık ki fast food besleniyorlar. Ne yazık ki hepsi geç uyuyorlar. Biyolojik ritme uygun olmayan davranışlar ergenlerin ne yazık ki PMS'yi daha yoğun yaşamalarına neden oluyor. Bu premenstrüel sendrom 1-2 yıl sürebileceği gibi ne yazık ki kadının evlilik hayatı boyunca hatta menopoza dönemine girinceye kadar da bazılarında daha ağır seyredebiliyor. Premenstrüel sendromun varsa birincisi bir hekime git. O hekim seni muayene edecektir. Yumurtalıklarına bakacaktır, rahimine bakacaktır, hormonlarına bakacaktır ve sebep var mı yok mu altta bir problem var mı, enfeksiyon var mı, gerginliğe neden olacak hormonal bozukluk var mı bunları kontrol edecektir. Çoğunlukla altta primer bir sebep tespit edemeyiz. Peki o zaman ne yaparız? Birincisi sıkıntıyı rahatlatmak için biz anksiyolitik dediğimiz ilaçları verebiliyoruz. Yani bir hekim kontrolünde anksiyolitikler kullanılabilir. Diğeri daha rahatlatmak için, kasları gevşetmek için bazı analjezik ilaçlar, bazen de magnezyum tedavileri başlarız. Çünkü magnezyum gerçekten de yumurtalık ve rahim üzerinde gevşetici, zihin üzerinde, beden üzerinde rahatlatıcı etkilere sahip. Özellikle adet başlayacağını hissettiğiniz 5 gün öncesinden magnezyum takviyeleri alarak, magnezyum ilaçları alarak o dönemi bir tık daha rahat geçirebilirsiniz. Adet başlayacak, tahmin ettiğiniz bir gün var. O günden 5 gün önce başlayacaksınız magnezyumu, sabah akşam kullanacaksınız ve adet boyunca da kesmeyeceksiniz. Hiçbir zararı yok, rahatlıkla alınabilir, tüketilebilir, ulaşılabilir. Yani illaki bir hekime gitmeniz gerekmiyor magnezyum almak için. Bunun dışında bazı fitoterapetik ilaçlar ya da bitkisel çaylar kullanabiliyorsunuz. Özellikle hayıt. Hayıt çayını, hayıtın ilacını, hatta Sağlık Bakanlığı'nda bu konuda kullandığımız bitkisel ekstra ilaçları da var. Bunlar da hem adet döneminizi rahat geçirmenizi, hem hormonlarınızı dengelemenizi hem de PMS'de sizi rahatlatmak konusunda işe yarayabilir. Biyolojik rutin vücutta çok önemli. Sabah gün ışığıyla uyanmak, akşam geç saatlere kadar kalmamak, mavi ışığa, cep telefonunun, bilgisayarının mavi ışığına maruz kalmamak gerçekten çok önemli. Bu tür durumlar bizim hormonlarımızı etkileyebildiği için
PMS'nin şiddetini de arttırabiliyor ve daha dayanılmaz hal alabiliyor. Genellikle premenstrüel sendrom evlendikten sonra, özellikle de çocuk sahibi olduktan sonra epey bir rahatlayan durum. Çocuk sahibi olduktan sonra yumurtalıklar, rahim büyüdüğü için, onun asıcı bağları gevşediği için ve hormonlar daha dengeye girdiği için bu tür sıkıntılar hafiflemekte. Bu şu demek olmuyor. Hemen gidin evlenin, çocuk yapın demek olmuyor. Ama böyle bir sorununuz varsa gelecekte rahatlayabileceğinizi bilin. Geleceğe dair umutlarınız artsın. Bu videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorumlar kısmına merak ettiğin şeyler hakkında sorular sormayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıklı günler dilerim.